Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size bu çantamızın yapılımını anlatacağım. Evet, beni Instagram ve Facebook hesaplarından da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Funda'dan El İşleri. Lütfen YouTube kanalıma da abone olun. Sizlerle değişik çanta modelleri paylaşmaya devam edeceğim. Şimdi bu çantayı öreceğiz sizle beraber. Çantamızın eni 20 santim. Çantamızın yüksekliği 23 santim. Evet, şimdi sizle bu çantamızı öreceğiz. Ben K iple ördüm. Siz istediğiniz iple örebilirsiniz. 3.75 milim tığ kullandım. Ya bu modelde benim elime o daha uygun oldu. Siz 3.5 ya da 4 ile de örebilirsiniz. Boncuklu bir çanta modelimiz. Her sırada 10 tane arkalı önlü, şöyle göstereyim. Her sırada 10 tane boncuk kullanılıyor. Modelimizi uygularken 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 tane boncuk kullandım. Bir deri tap kullandım. K tip ve 3.75 milim tığ kullandım. Siz istediğiniz iple, istediğiniz tığla örebilirsiniz. Boncuk koymayabilirsiniz. Şimdi hep beraber çantamızı örmeye başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Şimdi yine güzel bir çanta modelini sizlere anlatacağım. Bunun için yine K tip kullanıyorum ben ve 3.75 milim tığ kullandım. Evet, zincir yaparak başlıyoruz. Şu şekilde halkamızı oluşturalım. Evet. Sabitledik ipimizi ve zincirlerimizi çekmeye başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, bu şekilde 34 tane zincir çekip gelelim. Evet, ben 34 tane zincirimizi çekip geldim. Şimdi dönüşümüzü yapalım. Bu ilk en sonuncu 34. zincirimizde değil, 33. zincirimizde batalım. Bir sık iğne yapalım. Aynı yere bir sık iğne daha yapalım. Aynı boşluğa 2 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi diğer zincirlerimizin tepesine, hepsine birer tane sık iğnelerimizi yapalım. Bu şekilde zincirlerimizin üst kanadına batıyorum. Şu tek kanadına batıyorum. Bu şekilde sık iğnelerimizi yapalım. Evet, bu zincirlerimizin hepsine birer tane sık iğnelerimizi yapalım. Bu sona kadar gelelim. Bu sonda görüşelim. Evet, ben zincirlerimin üstüne sık iğnelerimi yapıp sıra sonuna kadar geldim. Burada bir tane zincirimiz kaldı boş. O zincirimizin içine 4 tane sık iğne yapacağız. Burayı döndürmek için 1, 2, 3, 4. Evet, 4 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi öbür tarafa geçiyoruz. Yine bu zincirimizden devam edelim. Zincirimizin üstüne batarak sık iğnelerimizi tek tek yapmaya devam edelim. Ben zincirlerin şu tek kanadına batıyorum. Siz isterseniz ikisine de batabilirsiniz. Nasıl daha düzgün görünüyorsa öyle yapın. Bu ipimizi de içinden yürütüyorum. Zinciri çekerken başlamış olduğumuz ipi. Sonradan kaybetmesi olmuyor o zaman. İçinde kaybolmuş oluyor. Evet, şimdi 4 tane sık iğnemizi yaptık sonuncu zincire ve döndük zincirimizin diğer yönüne. Evet, burada da sıra sonuna gelene kadar bütün zincir tepelerimize sık iğnelerimizi yapalım ve sıra sonunda görüşelim.
Evet, ben kenara kadar örüp geldim. Hepsine birer tane sık iğne yaptım. Şimdi sonunda bir tane zincirimiz kaldı. O zincirimizin içine 2 tane sık iğne yapalım. 1, 2. Buraya 2 tane sık iğne yaptık son zincirimize. Buradaki ilk zincirimize de 2 tane sık iğne yapmıştık. 4 sık iğne oldu burası da. Böyle yapmamın sebebi buradaki birleştirme yeri tam bu zincirlerin devamına denk gelsin diye. Çantamızın kenar kısmına denk gelsin diye bu şekilde yapıyorum. Evet, şimdi bir üst sıraya çıkacağız. Ben döne döne yapacağım. Hiçbir şekilde buraya zincir falan çekmeyeceğim. Onun için şu şekilde öreceğiz bir de. Bu sık iğnelerimizin 2 tane tepesi oluyor. Biliyorsunuz şöyle 2 tane tepesi oluyor. Bu tepelerin sadece arka kanatlarına batarak yapacağım sık iğneleri. Sadece şu şekilde arka kanatlarına batarak sık iğnelerimizi bu şekilde yapacağım. Sadece arka kanatlarına batarak. Burada kaydırma falan yapmadım. Direkt sık iğne yapmaya başladım. Buraya ilmek yer belirleyicimizi takalım. Bu ilmeğimiz bizim sıramızın başlangıcı bitişi olacak. Aynı zincirin hizasına denk gelen yer. Bir de şunu söyleyeyim. Bu karşımızda 35 tane sık iğnemiz oldu. İlk başladığımız sıra çift batarak başlamıştık birincisine. Burada 4 tane sık iğne yapmıştık. Burada 35 sık iğnemiz var. Bu tarafta da 35 sık iğnemiz oldu. Buraya battığımız çiftlerle beraber. Yani toplamda 70 tane sık iğnemiz olması lazım bizim çantamız için. Ama siz daha çok büyütmek isterseniz 7'nin katlarından oluşuyor modelimiz. Daha küçük bir çanta isterseniz, yani telefon çantası kadar ufak bir çanta isterseniz 7'den eksilterek zincirlerinizi çekmeniz lazım. Ya da daha büyük çanta olsun isterseniz 7'ye ekleyerek zincirlerini çekmeniz lazım. Yani 7'nin katlarından oluşuyor. Biz ilk önce 34 tane zincir çekmiştik. Bir tane fazlalık yaptık. Sonra sık iğnemiz 35 oldu. Onun için 7'nin katlarından oluşan zincir çekerek modelinizi öyle kurun. O zaman daha büyük ya da daha küçük bir çantanız olur. Şu anda 70 tane sık iğneden oluşan çanta yapıyoruz. Sık iğnelerimizin arka kanatlarına batıyoruz. Buna batmıştık. Hepsine birer tane sık iğne yapalım. Arka ilmeklere batarak. Bizden tarafta olan ilmeklerine batmayacağız. İkisine bir de batmayacağız. Sadece arkadakine batıyoruz. Bu şekilde sadece arka kanatlarına batarak, arka ilmeklere batarak ilerliyoruz. Şöyle bir çukurluk oluşacak. Şimdi bu kenarda da hiçbir şekilde arttırma yapmayacağım. Bütün ilmeklerin arka kanadına batarak sık iğnelerimizi yapalım. Hiçbir arttırma ya da eksiltme yok. Bu şekilde aynı şekilde örüp sıra başına kadar gelelim. Evet, sıramızı dolaşıp geldim ben. Hepsine birer tane sık iğnemizi yaptık. Arka kanatlarına batarak. Şimdi burada yer belirleyicimizi taktığımız yere kadar ördük. Çıkaralım yer belirleyicimizi. Şimdi yine aynı işlemi yapıyoruz. Başka hiçbir işlem uygulamayacağız. Döne döne arka ilmeklerine batarak öreceğiz. Bu şekilde sık iğnelerimizi yapacağız. Sadece arka kanatlarına, arka ilmeklerine batarak 3 tane yaptık şu an. Birincisine yer belirleyicimizi takalım yine. Evet, burası çantamızın yan tarafına gelecek. Başlama bitiş yeri. Bunu takalım. Şaşırmamak için. Evet, şimdi yine göstereyim birkaç tane daha. Arka kanatlarına, arka ilmeklerine batarak sık iğnelerimizi yapıyoruz. Hepsine birer tane sık iğne.
Başka hiçbir işlem yok. Bu sırada da aynı. Hepsine hiçbir arttırma, eksiltme, hiçbir işlem yok. Hepsine birer tane arka ilmeklerine batarak sıra başımıza kadar geliyoruz. Evet, şimdi şu zincir çektiğimiz boşluktu. Oradan sayıyoruz. 1, 2, şuradan sayalım. Çektiğimiz, başladığımız yerden. 1 zincirimizin ilk sırası. 2, 3, 4, 5. Bunu ne kadar isterseniz yüksekliğini o kadar bu aynı işlemi uygulayıp döne döne sıra başımızı kaybetmeden örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben 6 sıra olana kadar 1, 2, 3 yani 3 sıra daha öreceğim aynı şekilde. Ondan sonra sıra başımıza geldiğimizde yine görüşelim. Evet, ben 6 sıra örüp geldim. Sayalım bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, 6 sıramızı ördük. Yer belirleyicimizin olduğu yere kadar örüp geldik. Şimdi çıkaralım yer belirleyicimizi. Evet, şimdi yer belirleyicimizin olduğu yere, biliyorsunuz alt sıralarda sadece arka ilmeklerine batıp da örmüştük. Şimdi yer belirleyicimizin olduğu sık iğnenin hepsine bir batalım ve kaydırma yapalım buraya bir. Burada 3 tane zincir çekelim. 2, 3. Evet, 2 tane ikili trabzan yapalım. Sıradaki sık iğnelerin tepesine 3 tane zincirimizi çektik. 1 trabzan, 2 trabzan zincirle beraber 3 tane trabzan yaptık buraya. Bu şekilde. Bu zincirimizi de trabzan. Şimdi kaydırmamızı takmamıza gerek yok. Burada belli zaten zincir sıramız. Yüksek olduğu için buradan. Evet, şimdi modelimizi örmeye başlıyoruz arkadaşlar. Dikkat edin. Şimdi tığımızın üstünde trabzanlarımızı yaptık. 3 tane. Bir tane ilmeğimiz var. Buraya şişe ilmek atar gibi 12 tane ilmek atacağız. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anlaşılır oluyordur inşallah. 8. Doluyoruz, takıyoruz. 9, 10, 11, 12. Evet, 12 tane ilmeğimizi attık tığımızın üstüne. Tutalım, kaçmasın. Evet, şimdi trabzanlardan sonraki sık iğnelerden 3 tane atlıyoruz. 1, 2, 3. Dördüncüden bir ilmek çıkarıyoruz. Ve bu ilmeklerimizin hepsini beraber bir seferde çıkarıyoruz. Bu şekilde içinden bir ilmek çıkarıyoruz tığımızla. Ve buraya bir tane boncuk koyacağım ben. Boncuğumuzu da ipe dizmeden koyuyorum. Bu şekilde. Evet, boncuğumuzu koyduk. Şimdi tığımıza dolayalım ve bu yapmış olduğumuz modelin altında 3 tane sık iğne boşluğumuz kalmıştı. Oraya 3 tane ikili trabzan yapacağız. 1, 2, 3. 3 tane ikili trabzanımızı yaptık. Şimdi buraya da 3 tane ikili trabzan yapacağız. Şu ilmeğimizi, örneğimizi, modelimizi battığımız sık iğneye batmayalım. Diğerine ikili trabzan yapıyoruz. 1, diğerine 2, diğerine 3. 3 tane ikili trabzanımızı yaptık. 3 sık iğne tepemize böyle. Şimdi tekrar modelimizi kuruyoruz. Yine dolayalım tığımızı 12 tane bu şekilde. 1 şişe ilmek alır gibi. 2, 3,
Evet, 12 tane ilmeğimizi taktık tığımıza. Şimdi yine sayalım. 1, 2, 3. Dördüncüye batalım. Buradan bir ilmek çıkaralım. Ve bu 12 tane dolamış olduğumuz ilmeğin hepsini bir seferde çekelim. Buraya bir boncuk takıyorum. Siz istediğiniz renkte takabilirsiniz. İstediğiniz iple de örebilirsiniz. Bu şekilde sabitleyelim boncuğumuzu. Yine üstüne dolayalım. Ve yine modelimizin altında görünen bu 3 tane sık iğne tepemize birer tane ikili trabzan yapalım. Şu şekilde. 1 2 3 3 tane trabzanımızı yaptık. İkili trabzanımızı. Yani bu şekilde görünüyor. Altta trabzanlar. Evet, şimdi yine buraya 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. İkili trabzanımızı ama boncuk taktığımız modeli battığımız sık iğneye batmıyoruz. Diğerine 3 tane yapalım. Trabzanımızı 1 2 3 yaptık. Yani modelimizin başında ve sonunda 3'er tane trabzan oluyor. Bir de altında 3 tane trabzan oluyor. Evet. Şimdi bir kez daha göstereyim. Takıyoruz bu şekilde 12 tane. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 tane taktık. Yine sayalım sık iğnelerimizi. 1 2 3 4. sık iğnemizin tepesine sabitleyelim. Hepsini bir seferde çıkaralım. Buraya boncuğumuzu takalım. Taktık. Üstüne doluyoruz. Yine bu altta görünen sık iğne tepelerine 3 tane ikili trabzan yapacağız. Şöyle şuralara 1 2 3. Evet, 3 tane trabzanımızı yaptık. Sıradaki 3 zinciri, 3 tane sık iğne tepemize yine birer tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3. Evet, ben çok fazla sürenizi almayayım. Zaman çok fazla geçmesin. Evet, bu şekilde bütün sıramızın her yerine dolaşıp geliyoruz. Burada da aynı şey. Başka hiçbir şey yok. 12 kez doluyoruz. Dördüncüye batıp çıkarıyoruz. Boncuk takıyoruz. 3 tane trabzan. Yine model. Yine aynı şekilde boncuklu model. Ondan sonra yine 3 trabzan şeklinde. Bu şekilde sıramızı tamamlayıp buraya kadar gelelim. Ben sıramızı dolaşıp geldim. Bu ek yerini beraber yapalım. Şimdi arkadan yine 3 tane ikili trabzanımızı yaptık. Ve bu zincirimizin tepesine bir kaydırmayla sabitleyelim ipimizi. Buraya 3 tane zincir çekelim. Ve bu çekmiş olduğumuz 3 zincire ipimizi dolayalım bu sefer. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Şimdi bunu bu tepemize birleştirelim. Bu trabzanla birlikte 1 2 3 dördüncüye, yani buraya birleştirelim. Şu şekilde içinden geçirelim ilmeklerimizi. Yine boncuğumuzu takalım buraya.
sabitleyelim. Üstüne dolayalım. Bu zinciri battığımız deliğe de bir trabzan yapalım. Bu zincir yaptığımız deliğe, kaydırma yaptığımız yere bir ikili trabzan yapalım. Yanındakine de yine bir ikili trabzan yapalım. Önceki gibi, modelimizi kurduğumuz gibi 3 tane ikili trabzan yapalım buraya. Zincirimizi saymadık trabzan olarak. Evet, bu arkadan 3 tane trabzanımızı yaptık. Bu zinciri saymıyoruz. Şimdi ipimizi dolayalım. Ve sıradaki şu arkaya yapmış olduğumuz 3 tane trabzan vardı alt sırada. Onların tepesine yine 3 tane trabzanımızı yapalım. İkili trabzan. 1 2 3. Şimdi buraya saralım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 kez sardık. Sayıyoruz yine. 1 2 3 4. Dördüncüye, bu alttakini yapmış olduğumuzun ilk sarmasına bir ilmek alalım ve hepsini bir bu şekilde çıkaralım. Şöyle hepsini bir çıkaralım. Yine buraya boncuğumuzu takalım. Sıkılaştıralım. Bir zincir çektik, yani sıkılaştırdık. Şimdi üstüne alalım. Bu altta yapmış olduğumuz aradaki 3 tane trabzan vardı. Onların tepesine yine 3 tane trabzan yapalım. Arkadan aldırıp da ikili trabzan, üçü de 1 2 3. Üstüne dolayalım. Yine tekrar bu alttaki 3 tane trabzanımız vardı. Onların üstüne de 3 tane ikili trabzanımızı yapalım. 1 2 3. Evet, şimdi tekrar dolayacağız tığımızı ve tekrar modelimizi uygulayacağız. Evet, bu sıramız da bu şekilde oluyor. Yine bir model şimdi. Sonra bu arkadaki 3 trabzanın üstüne 3 trabzan, yine model 3 trabzan. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlayıp gelelim. Evet, sıramızı dolaşıp geldim ben. Bu şekilde. Evet, şimdi burada üçlü zincir çektiğimiz yere kadar ördük. Alttaki arka taraftan yapmış olduğumuz 3 tane ikili trabzan vardı. Şu modelin arkasında kalan. Onlara da 3 tane ikili trabzanımızı yaptık. Şimdi burada kaydırma yaptığımız ilmek var. O kalacak. Ona hiçbir işlem yapmıyoruz. Şimdi üstüne almayalım. Yine kaydırma yapacağız buraya. Burada önümüzdeki modelimizin arka tarafına yapmış olduğumuz 3 tane trabzan var. Onların birincisinin tepesine tığımızı geçirelim. Bu şekilde kaydırmamızı yapalım buraya. Bu altta çekmiş olduğumuz zincire hiçbir şey yapmıyoruz. O burada kalacak. 3 tane yapmış olduğumuz trabzanın tepesine battık. Birincisine kaydırmamızı yaptık. Yine buraya zincirimizi çekelim. 3 tane. Ve bu zincir çektiğimiz boşluğa batmıyoruz. Diğer trabzana ikili trabzan yapalım. Trabzanın tepesine bir zincirimiz, bir trabzan. Şimdiki ikinci trabzan. Yine alttaki 3 tane trabzanın tepesine 3 tane trabzanımızı yaptık. Arkada kalan. Yine buraya modelimizi uygulayacağız. 12 tane dolayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.
Ve modelimizi dolamış olduğumuz ilk tepeye batacağız. Bunu yine sayalım. 1, 2, 3, dördüncüye batıyoruz. Ve hepsinin bir içinden çıkarıyoruz tığımızı. Evet, bu şekilde. Buraya bir boncuğumuzu takalım. Sıkılaştıralım. Sabitleyelim. Evet, şimdi yine bu altta kalan iki tane modelimizin arasında yapmış olduğumuz üçlü trabzan var. Buradan arkadan yine aldıracağız trabzanları. Yani alttaki modelimizin de arkasına gelen trabzan olmuş oluyor. Tabi böyle üste doğru çıktıkça. Evet, alttaki 3 tane trabzanın tepesine bu arkadan yine önce yaptığımız gibi trabzanlarımızı oluşturalım. İkili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 tane trabzanımızı yaptık buraya. Bu şekilde. Bu arkada kaldılar. Altında kaldılar modelin. Şimdi yine 3 tane trabzan yapıyoruz. Bir altta yapmış olduğumuz modelin arkasında kalan trabzanların tepesine yine birer tane ikili trabzanımızı yapalım. Modelimizi daha önce yapmıştık. Altta 2 sıra aynı şeyi üstte de burada da yapıyoruz. Evet, bu şekilde. Şimdi yine dolayacağız 12 kez. Ve devam edeceğiz modelimizi yapmaya. Modelimiz bu şekilde oluyor. Siz isterseniz bitene kadar bu şekilde yapabilirsiniz. Ama ben bu sırayı dolaşıp dönüp burada birleştirme yerine geldiğim zaman yine bu altta uyguladığımız örnekten uygulayacağım buraya da. Ondan sonra tekrar bu üçlü sıradan yapacağım. Öyle bitireceğim çantayı. Siz isterseniz hepsini böyle yapın. Ya da siz de isterseniz benim gibi araya bu örnekten koyabilirsiniz. Şimdi bu sıramızı sıra sonuna kadar örüp gelelim. Ben sıra sonumuza kadar geldim. En son şimdi burada arka ilmekten batılan 3 tane trabzanın üstüne ikişerli 3 tane trabzan yaptım. Şimdi sarıyoruz tekrar tığımıza. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Evet, 12 tane sardık yine. Şimdi bunu bu ilmeğimize tutturacağız. Hatta burada üçlü trabzan 3 tane zincir çekip de buradan yapmıştık alt sıradaki modelimizi. Burası boş kalmıştı. 1 2 3 4 diye saydığımızda bu denk geliyor. Şimdi bunu arkadaki kaydırmayla beraber tutturalım. Buradan geçirelim ilmeğimizi. Bu şekilde hepsini bir çıkaralım. Buraya yine boncuğumuzu takalım. Sıkılaştıralım. Zincirimizi çekelim. Şimdi yine arka taraftaki 3 tane trabzanımızın üstüne yine ikili trabzan yapacağız 3 tane. 1 2 3. Evet, şimdi 3 tane trabzanımızı yaptık. Bu zincirimizin, üçlü zincirimizin bu dıştaki kanadına buraya şimdi sık iğne yapacağım bir. Yine döne döne örmeye başlıyoruz şimdi. Bu arka ilmeklere batarak örüyorduk biliyorsunuz. Altta yaptığımız gibi. 2 3 tane sık iğnemizi yaptık yine. Birinciye yer belirleyicimizi takalım. Yine döne döne alttaki modeli uygulayacağım bu sefer. Şimdi burada bu modeli uygulayacağım tekrar buraya. Ama siz isterseniz bu modeli devam ettirebilirsiniz. Nasıl isterseniz.
Ben şimdi yine 6 sıra bu modelden uygulayacağım buraya da. Arkadaki ilmeklere batarak yapıyoruz bütün sık iğnelerimizi. Şimdi bu boncuğun arka tarafında yapmış olduğumuz 3 tane trabzan vardı. Onların arka kanatlarına diğer 3 tane trabzanımız vardı. Onların da arka kanatlarına, arkadaki ilmeklere batarak sık iğneler yapıyoruz. Yine boncuğumuzun bu ön tarafındaki bol olan ilk ilmeğimizin arka tarafına batalım. Sık iğnemizi yapalım. Tekrar trabzanımızın üstündeki ilmeğe geçiyoruz. Bu şekilde yapacağız. Arkadaki kanatlarına batarak burada her model için 7 tane sık iğnemiz olması lazım. Öyle kurmuştuk modeli de. Evet, bu şekilde arka kanatlarına, arkadaki ilmeklere batarak bütün sıra boyunca dolaşalım. Arkadaki ilmeklerine batarak bu şekilde dolaşıp yer belirleyicimizin olduğu yere kadar örüp gelelim. Evet, yer belirleyicimizin olduğu yere kadar sık iğnelerimizi yaptım ben. Şu sonda bir tane daha sık iğnemiz kaldı. Ona da bir sık iğne yapalım. Yer belirleyicimizi çıkaralım. Yine bu arka kanatlarına batarak kaydırma falan yapmıyorum. Zincir çekmiyorum. Döne döne öreceğim yine. Arka kanatlarına batarak sık iğneler yapacağız. 3 tane yaptık. 1, 2, 3. Yine birinciye yer belirleyicimizi takalım. Buradaki. Zaten belli oluyor yeri. Yine de sıramızı kaybetmemek için yer belirleyicimizi takalım. Bu şekilde arka kanatlarına batarak bütün sıra boyunca sık iğnelerimizi yapıyoruz yine. Evet, bu şekilde yine şimdi ben arka ilmeklerine batarak sık iğnelerimizi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane örmüştük burada. Burada da yine aynı şekilde öreceğim. İkinci sıradayız şu an. 6 sıra olana kadar bu şekilde örüp gelelim. Sonra tekrar modelimizi uygulayacağız. Ben 6 sıra örüp geldim. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, 6 sıra örüp geldik. Şimdi tekrar yine boncuklu modelimizi uygulamaya başlayacağız. Yer belirleyicimizi çıkardık. Bu sık iğnemize normal batıyoruz. Arkasından değil. Hepsini bir. Buraya bir kaydırma yapalım. Ve 3 tane zincirimizi çekelim. 3. Evet. 1 2 3. 3 tane trabzanımızı yaptık. Şimdi tekrar modelimizi kuruyoruz. Aynı buradaki gibi 3 tane trabzanımızı yaptık. Ve buraya 12 tane şimdi ilmeğimizi dolayacağız tığımıza. 1. Şu ilmeği biraz sıkalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 tane ilmeğimizi doladık. Şimdi yine aynı alttaki olduğu gibi ilk başladığımız yerde 1 2 3 dördüncü sık iğnemize bu şekilde batıyoruz ve hepsini bir seferde çıkarıyoruz. Şimdi buraya yine boncuğumuzu takalım. Şöyle sıkılayalım. Sabitleyelim. Ve yine alt sırada olduğu gibi bu altta görünen 3 tane sık iğnemizin tepesine birer tane ikili trabzan yapıyoruz.
1 2 3. Evet, 3 tane trabzanımızı yaptık. Arka tarafa, arkadan sık iğnelerimize. Şimdi devamına yine 3 tane trabzan yapıyoruz. Bu üstüne 12 kez doladığımız ilmeği battığımız sık iğne boşluğuna batmıyoruz. Diğerine batıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. 3 tane buraya. Birer tane sık iğnelerin tepesine. Bu şekilde 3 tane ikili trabzanımızı yaptık. Şimdi tekrar doluyoruz. İlmek alıyoruz. Tığımız 12 tane. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 tane ilmeğimizi doladık. 1 2 3 4. sık iğnemizin tepesine tekrar hepsini bir kez de çıkararak modelimizi uygulayalım. Yine boncuğumuzu takalım ortasına. Boncuğumuzu da iyice sıkıştıralım. Sabitleyelim. Tekrar bu altta kalan 3 tane sık iğnemize arkadan trabzanlar yapalım. 1 ikili trabzan yapıyoruz 3 tane. 2 3 ve devamına yine 3 tane ikili trabzan yapalım. 1 2 3. Evet, modelimiz bu şekilde oluyor. Şimdi bu modelimizi de aynı burada yapmış olduğumuz gibi 3 sıra uygulayacağım. Buradaki yaptığımız işlemin aynısını burada yapalım. Daha sonra yine burada 3. sırasında birleştirme yerinde buluşalım. Burayı anlatmayacağım. Çünkü burada anlatmıştım. Aynı şey. Tekrar aynı yaptığımız 3 sırayı burada da yapıp gelelim. Ben 3 sıra boncuklu sıramızı örüp geldim. Şimdi tekrar yine bu sıradan öreceğiz. Şu son birleştirmeyi nasıl yaptığımı göstereyim size. Altta da göstermiştim ama burada da anlatayım. Şimdi 3 tane trabzanımızı yaptık. Boncuklu sıramızın arkasında. Buraya 12 tane dolayalım yine ilmeklerimizi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12. 12 tane doladık. Şimdi bu altta şurada da anlatmıştım ama burada da tekrar anlatayım. Bu altta biliyorsunuz zinciri yapıp sarıp da başlamıştık bu sıraya. Burada da o yapmış olduğumuz boncuklu sıranın en üstüne batıyoruz ve arkadaki kaydırmayla üst sıraya çıkmıştık. Oradaki üst sıranın kaydırmasına da batıp aldırıyoruz. Buradan bir ilmek çıkaralım. Ve hepsinin içinden çıkaralım normal modelimizdeki gibi. Belki altta anlattığımda çok anlaşılır olmamıştır. Bu şekilde çıkaralım. Boncuğumuzu takalım. Evet, şimdi bu yine alttaki boncuklu sıramızın arkasından yapmış olduğumuz üçlü trabzanlar vardı. Bu boncuklu modelimizin arkasından yine o boşluk, o alttaki trabzanların üstüne 3 tane ikili trabzanımızı yapalım. Evet. 3 tane trabzanımızı yaptık. Şimdi bu üst sıranın zincirine, şu zincirinin arka kanadına
batalım ve buraya bir kaydırma yapmıyoruz burada. Direkt bu zincirimizin arka kanadına batarak bir sık iğne yapalım buraya. Bir sık iğne daha yapalım. Arka kanadına batıyoruz trabzanların da. Buraya yer belirleyicimizi takalım yine. Şu birinci yaptığımıza. Evet, yine bu arka kanatlarına batarak sık iğnelerimizi yapalım. Tek tek hepsine batalım. Burada boncuğun olduğu yere batmıyoruz. Bir önündeki ilmeğe batıyoruz. Bir de 3 tane trabzan yaptığımız yerdeki ilmeklere batıyoruz. Arka ilmeklerine. Hepsinin arka ilmeğine sık iğne yapıyoruz. Birer tane. Yine alt sıralarda olduğu gibi. Evet, bu şekilde yine sık iğnelerimizi yapalım. Aynı bu alt sıradaki gibi yapacağız arkadaşlar. Burada da anlatmıştım. Aynı şekilde buraya da 3 ya da 4 sıra ben örüp geleyim. Hangisi daha düzgün duracaksa ya 3 sıra ya 4 sıra örüp gelelim. Evet, ben yer belirleyicimizin olduğu yere kadar örüp geldim. 3-4 sıra demiştim ama öyle güzel durmadı. Kısa durdu boyu. Ben de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra ördüm. Şimdi yer belirleyicimizi çıkaralım. Son sıramızda yelpaze modelini uygulayacağım. Bir sıra. Yer belirleyicimizi çıkardığımız yere bir kaydırma yapalım. Buraya bir zincir çekelim ve kaydırma yaptığımız deliğe sık iğneye bir tane de sık iğne yapalım. Şimdi tığımıza dolayalım. 1-2 tane sık iğnemizi atlayalım. Üçüncünün içine 5 tane ikili trabzan yapalım. 1 2 3 4 5. Evet, tekrar 2 tane sık iğne atlayalım. 1 2 üçüncüye bir sık iğne yapalım. Evet, 2 tane atlayıp bir tane sık iğnemizi yaptık üçüncüye. Şimdi üstüne dolayalım. 1-2 tane atlayalım. Üçüncüye yine 5 tane ikili trabzan yapalım. 1 2 3 4 5. Ve tekrar 2 tane sık iğne atlayalım. 1 2 üçüncüye bir sık iğne yapalım. Evet, bu şekilde. Bütün sıra boyunca bu şekilde yaptığım modeli uygulayalım. Bir sıra yelpazemizi yapalım, gelelim. Ben yelpaze sıramızı dolaşıp geldim. Bu şekilde oldu. Şimdi bu en sona geldiğim zaman bu 2 tane atladığımız zaman sık iğne yaptıktan sonra burada çok düzgün durmayacak. Çünkü yetmedi buradaki sayımız. Onun için bir tane sık iğne atlayıp da yaptım sonuncu yelpazeyi. Öyle daha düzgün durdu. Sizin sayılar tam denk gelebilir. Bir kere ördükten sonra denersiniz. Eğer denk gelmezse burada en sonda bir tane sık iğne atlayın. Ya da başka farklı bir aralarda da olabilir. 2, 4, 5. Yine sık iğnemizin içine 5 tane yelpazemizi yaptık. Evet, şimdi ipimizi keselim. Ve bu şekilde çıkaralım ucunu. Ve ilk yapmış olduğumuz burada sık iğne vardı. Yelpazemize başlarken bu sık iğnemizin içinden ince uçlu bir tığ aldım ben. 2 milim fark etmiyor. İnce olması yeterli. Bu yelpazemizin 5. trabzanını yaptıktan sonra ipimizi buradan çıkardık. Ve sık iğnemizin içinden arka tarafa doğru ipimizi çektik.
Şimdi modelimizi çeviriyoruz bu şekilde. Ve burada yelpazemizin sonuncu trabzanında şu şekilde iki kanadını beraber tutturarak bu ipimizi arka tarafa doğru çekelim. Evet, bu şekilde. Evet, sıramız bitti. Şimdi bu ipimizi burada ben düğümleyeyim. Şu şekilde düğümledim. Ve burada içinden ilmeklerin aralarından trabzanların modelimizin tersinde kaybedelim bu ucumuzu. Evet, çantamızın örmesi bitti. Şimdi burayı hafifçe büzmek için ben 70 tane zincir çekip bu şekilde uzun bir ip yapacağım. Ben birinciyi örmüştüm. Siz de 70 tane zincir çekip gelin yine 3,75 milim tığ, aynı tığla örüyorum. 70 tane zincir çekelim. Biraz uzun kalsın ipimiz. Evet, bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet, bu şekilde 70 tane zincir çekip gelelim. Evet, ben zincirimizin birini bu şekilde takıp geldim. Buradan geçirdim. Etrafında döndürdüm. Buradan çıkardım ucunu. 5'er sık iğne atlayarak yaptım. 5 sık iğne alttan, 5 sık iğne üstten atlaya bu şekilde döndüm ve ipimizi çıkardım. Şimdi bu zincirimizi de bu kenardan başlayacağız takmaya. Bu zincirlerimiz bu kenarda kalacak. Bu zincirimiz de bu kenarda kalacak. Buradan başlıyoruz takmaya. Şimdi bunun üstten geçtiği yerde bu zincirimiz alttan geçecek. Bunun alttan geçtiği yerde bu zincirimiz üstten geçecek. O şekilde takalım. Şimdi ben şuradan tığımızı geçireyim. Ve bu zincirimizi buradan takalım kenardan. Zincirimizi buradan çıkaralım. Tabii katip olunca biraz iki katını da tutturması zor oluyor. İyice tutturalım. Evet, bu zincirimizi böyle bu şekilde buradan çıkaralım. Şurada kenarda şu kadar bir uzunluk kalsın. Sonra eşitleriz bunu. 70 taneydi zincirimiz. Şimdi bunun alttan girmeye başladığı yerden tığımızı geçirelim. Ve bu zincirimizi arkaya doğru çekelim. Siz isterseniz iğneye takıp iğneyle de geçirebilirsiniz. Şunu zincirlerin düz yönünün görünmesine dikkat ediyorum. Evet, bunun çıktığı yerden tekrar takalım. Yine zincirimizi, ipimizi takalım. Çıkaralım. Evet, zincirimizin düz yönü görünsün dışında. Bunu ayarlayalım. Yine tekrar bunun girdiği yerden bunu arkaya çekelim. Katipi tutması zor. Sert olduğu için. Bunu arkadan çıkaralım. Düz yönünün olmasına dikkat edelim. Yani tersi de görünebilir de böyle daha düzgün görünüyor.
Yine bunun çıktığı yerden takalım. İpimizi tığımıza tutturalım. Ve buradan çekelim. Şimdi burayı düz bir şekilde geçeceğiz. Bunun çıktığı yerden yine takalım. Çevirelim. Şimdi bunun çıktığı yerden takalım. Öne doğru çekelim. Evet, zincirimizin düzleri. Şimdi tekrar bu kenardaki öbür zincirimizin ucu. Tekrar bunun çıktığı yerden takalım. Daha sonra bu zincirlerin yönü ters olduysa düzeltelim onu çevire çevire. Kontrol edelim. Şimdi ben size göstermek için fazla dikkat etmedim. Evet, yine bu şekilde geçirelim. Buradan çıkaralım. Yine buradan takalım. Ve ilk başlangıç zincirimiz buradaydı. Biz alttan geçen zincirin boşluğundan çıkaralım bunu. Evet. Tamam. Evet, bu şekilde oldu. Evet, ben çantamızın zincirlerini taktım. Bu şekilde düğümledim uçlarını. Bu ucunu da bu şekilde düğümledim. Ben çıt çıt falan dikmedim. Ama siz dikebilirsiniz buraya bir çıt çıt. Deri askı kullandım. Siz kendiniz de örebilirsiniz. Siz bilirsiniz. Şu şekilde göstereyim. Çantanın içi böyle. Bu şekilde. Gayet güzel bir çanta oldu. Evet. Şimdi size çantamızın ölçülerini vereyim. Çantamızın eni 20 santim. Çantamızdan görünmüyor. Evet, 20 santim çantamızın eni. Çantamızın uzunluğu şöyle 23 santim. Evet, çantamızın uzunluğu 23 santim. Evet. Bu şekilde güzel bir çanta modeli oldu. Arkası, önü bu şekilde. Farklı bir model. Evet, yapmak isteyenlere kolaylıklar dilerim. Beni Instagram ve Facebook sayfalarımdan da takip edin arkadaşlar. Funda'dan El İşleri ismi. YouTube kanalıma da abone olmayı unutmayın. Ve farklı çanta modelleriyle önümüzdeki günlerde tekrar görüşmek üzere.